Ürkütücü sezon bir kez daha geldi ve ne yazık ki 80'ler ve 90'larda olduğu gibi çocuk korku filmleri yapmaya pek ilgi yok gibi görünüyor. Aile animasyonlarının çoğu son 10 yılda korkunç bir rehavete kapıldı. Bir zamanlar Pixar ve Disney gibi şirketlerle rekabet etmeye çalışan şirketler, tarih yazma veya sanatsal değeri olan filmler yapma isteklerini kaybetmiş görünüyor. Genellikle olay örgüsü az, gürültülü, itici bir aptallık, hepsi aynı hissi veren kahramanlar ve rahatsız edici bir tuhaflık eğilimi var. Stitch Hat, değerli hayatınızdan 90 dakikanın geçmesine yardımcı olan uzun bir unutulabilir bilgisayar animasyonlu uyaranlar serisinin sonuncusu. Canavarlar hakkındaki bir animasyon filminin nasıl sıkıcı olabileceğini hayal etmek zor ama Stitch Hat bunu başarıyor. Stitch Hat, Mebbes, Grimm masallarının geçtiği küçük bir masal diyarında, Fulbert Frickfinder'ın önderliğindeki gezici bir ucube gösterisinin gelişinden, tepedeki çılgın bir bilim adamına ve onun çok sayıdaki canavar yaratığına ev sahipliği yapan tehditkar şato nedeniyle etkilenmeyen bir köy vardır. Şatonun yukarısında, çılgın profesörün ilk yaratığı ve diğer tüm yaratıklara bir nevi ev annesi gibi davranan işi olan Stitch'e ile tanışırız. Her yeni gelene kısa bir giriş yapar, onları geleneksel öfkeli kalabalıktan kaçınmak için köyden uzak durmaları konusunda uyarır ve hepsi bu kadar. Başrol adamımız hakkında çok az şey biliniyor. Onun tüm varlığı, donuk tasarımından cılız konuşma sesine kadar her türlü tepkiyi neredeyse hiç uyandırmıyor. Bu tür hikayelerde alışılageldiği üzere, açılış ve kapanış sahnelerini onun anlatması, onu daha sağlam bir şekilde ana karakter olarak konumlandırmaya yardımcı olabilir de çünkü, filmin adını taşıması dışında onun merkezde olduğunu gösteren çok az şey var. Neyse, ucube gösterisi onu, yeni yıldız ilgi odağı olarak aralarına katılmaya davet eder. Ve onların çok az zorlaması veya onun çok az direnişiyle o sadece gider. Onu kaçıran götü bir sirk ustası değildir ve macera ya da tatmin aramak için kaçan cesur bir genç kahraman da değildir. Her şey bir şekilde olur ve çok dolambaçlı bir hızda. Ana itici güç, Stitch'e bulmak için kaleden aşağı inen, yaratıcı bir şekilde yaratık adını taşıyan büyük bir tüylü yaratıktır. Böyle bir ilişki olmamasına rağmen Stitch'in en iyi arkadaşı olduğuna kendini inandırmıştır. Nihayetinde sadece filmin asla kazanılmamış aşk ve arkadaşlık hakkında mide bulandırıcı derecede yapmacık bir duyguyla bitmesi için. Anlatının onları elde etmek için çalışmadan ödüllendirmesini ister. Stitch Hat kendini parçalıyor. Genç bir kahramanın büyük, geniş dünyaya, bir maceraya atılması hakkında bir hikayeyi bir araya getirmenin temel şeyler olduğunu düşünürdünüz. Bu filmin Toy Story 2, A Bug's Life, Monsters, Inc. ve Pinokyo'dan esintiler taşıdığı göz önüne alındığında daha da kolay olacağını düşünürdünüz. Bunun da ötesinde Guy Bass'ın çok sevilen kitaplarına dayanıyor, peki ortalama bir kahramanın yolculuk hikayesini almak, onu parlak dijital renklerle boyamak ve 5 ila 10 yaş arasındaki çocuklar için yeterince ilginç hale getirmekte ne kadar zor olabilir ki? Görünüşe göre bu yapımcılar için gerçek bir zorluk teşkil ediyordu. Çünkü Stitch Hat, bir süredir gördüğüm en sıkıcı, en düz ve en tahmin edilebilir aile animasyonlarından biri. Ara sıra mantıklı bir kıkırdamaya neden oluyor, ancak bunun dışında türün her tuzağına ve abartılı klişesine düşüyor ve en temel şeyleri bile sürüncemede bırakıyor. Tüm bu sıradanlığın merkezinde o kadar ilhamsız bir baş karakter olan, neredeyse kasıtlıymış gibi görünen günün adamı Stitch Hat var. Hiçbir hırsı, azmi, kişiliği veya cesareti olmayan, o kadar gevşek, cılız bir karakter ki. Sadece zayıfça mırıldanıyor ve etrafındaki herkes aksiyona devam ederken öylece duruyor. Bu arada Stitch Hat'le arkadaş olan ve ona aslında o kadar da canavar olmadığını söyleyen genç köy kızı karakterini alıyoruz. Güzel bir duygu. Ancak Stitch Hat'in ilk etapta hayatından memnun olmadığını düşündüren hiçbir şey yok. Yerini bulmak için can atmıyor. Sadece orada olduğunu fark ediyor. Bir kahraman olmak veya herkesin ona yapamayacağını söylediği bir şeyi başarmak istemiyor. Tüm bu tipik kurulumlar arasında filmin tüm hikayenin dayandığı motive edici bir faktör yok. Ve bu yüzden de sadece yavaş yavaş ilerliyor. Temposundan veya gerçekten ne söylemeye çalıştığından asla tam olarak emin değil. Komediye olan yorucu yaklaşımı, dövüşmek isteyen yaşlı kadınlar ve Yorkshire aksanı ve Steve gibi isimlere sahip canavarlar gibi diz vurucu konulara yapışıyor.
Yazar-yönetmen Steve Hudson, zararsız aile animasyonunun tüm temel unsurlarını alıp, birbirleriyle nasıl uyum sağladıkları veya karakterleri arasında nasıl bir ilişki kurduğunu pek düşünmeden, kartında işaretleyerek bingo oynuyor gibi görünüyor. Belki de projeye coşkuyla başladı ancak yaratıcı ilginin oldukça keskin şekilde azaldığı görülüyor. Stitch Hat, bir denemede minimum kelime sayısına ulaşmaya çalışan bir gencin havasını yansıtıyor. Yeter ki zamanında bitirilsin. Asıl mesele bu. Bu bir dizi Avrupalı animasyon şirketinin işbirliği ve onların da takdirine film o kadar da iyi görünmüyor. Canavarların karakter tasarımları eğlenceli, kürk gibi dokular ustalıkla işlenmiş ve açılış sahnesi bizi umut dolu görünen bir dünyaya kısaca tanıtıyor. Özellikle etkileyici bir sahnede kamera şatonun etrafında uçarak büyük bir ölçek ve hatırı sayılır bir hissiyat yaratıyor. Ne yazık ki işler bundan sonra büyük ölçüde kötüye gidiyor. Akıcı kamera çalışması neredeyse unutulmuş. Ve kadraj oldukça standart, statik bir görünüme bürünüyor. Tüm bunlara ek olarak müzikal olmaya yolunda birkaç isteksiz girişimde bulunuyor ve 3 çok unutulabilir parça o kadar seyrek yerleştirilmiş ki biri ortaya çıktığında yersiz hissettiriyor. Stitch Hat büyük ihtimalle hiçbir zaman çığır açıcı olmayacaktı. Ancak karakterizasyon ve anlatının temellerine sahip olsaydı, Halloween sezonu için iyi bir küçük aile filmi olabilirdi. Stitch Hat, 29 Ekim'de sinemalarda.